Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modeli yapımı paylaşacağım. Aynı zamanda şal modellerinde de kullanabileceğiniz bir model. Angora tarzı bir yünle yapacağım. İpime uygun olarak da 7 numara tığ kullanacağım. Hemen şöyle yakından da göstereyim tığımı. 7 numara 1.30 milimlik bir tığ kullanacağım. Evet, sizler farklı iplerde tabii ki tercih edebilirsiniz. Sizler de iplerinizi hazırladıysanız ipinizi, tığınızı, modelimizin yapımına başlayalım. Evet, şimdi modelime zincir çekerek başlıyorum. Çok sımsıkı çekmiyorum. Ne yapmak istiyorsanız istediğiniz büyüklükte zincirinizi çekerek başlayabilirsiniz. Toparlama yapmayan bir model arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde zincirimi çektim. Şimdi zincirimi çektikten sonra tığın başında bir tane doladım. Taban kısmında 1 2 3 4 5 sayıyorum. 6. zincirimin üzerine battım. Tığın başında bir tane dolamıştım. İkisini bir çektim. Bakın bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yuvaya batıyorum. Aynı zincirin üzerine 2 ilmeğimi çektim. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere battım. İkisini çektim. Bir tanesini bıraktım. Şimdi bakın tığımın üzerinde toplamda 4 tane bu şekilde ilmeğim var. Hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde sabitledim. Şimdi sabitledikten sonra 2 tane daha zincir çektim. Tığın başına bir tane doladım. Aynı yuvamın içerisine battım. İkisini çektim, birini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere battım. İkisini çektim, bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım, battım. İkisini çektim, bir tanesini bıraktım. Bakın bu şekilde. Şimdi bu 4 tanenin hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde sabitledikten sonra 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir tane doladım. Şimdi taban kısmında şöyle göstereyim. 1 2 3 atlıyorum. 4. zincirimin üzerine battım. İkili bir trabzan yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Sıradaki zincirime battım. Yine ikili bir trabzan yaptım. Bir sonraki zincirimin üzerine geldim. İkili bir trabzan yaptım. Bakın 3 oldu. Bir sonrakine geldim. Trabzanımı yaptım. 4 oldu. 5. Bir tane daha yaptım. 6 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. 1 2 3 atlıyorum. 4. zincirimin üzerine battım. İkisini bir çektim. Bakın ilmeğimin birini bıraktım. Bir de öncekten vardı. 2 ilmek oldu. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere batıyorum. İkisini çektim. Bir tanesini bıraktım. Tığın başını doladım. Yuvam içerisine battım. İkisini çektim. Bir tanesini bıraktım. Şimdi tamamını tek seferde kapattım ve sabitledim. Ardından 2 tane zincir çekip tığın başını doladım. Aynı yuvamın içerisine batıyorum. İkisini çektim, birini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı işlemi yapıyorum 3 kez. Evet, bakın şimdi tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra yine 2 tane zincir çektim. Tığın başına bir tane doladım. Taban kısmında 1 2 3 tane atladım. 4. zincirimin üzerine battım. İkili trabzan yapıyorum. Her bir zincirime bir tane olmak üzere toplamda 6 tane yan yana. 2 oldu. Bir sonrakine battım. Trabzan yaptım. 3 oldu. Bir sonrakine batıp trabzanımı yapıyorum. 4 oldu. 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çektim.
Tığın başını bir tane doladım. Taban kısmında yine 1 2 şöyle 1 2 3 atlıyorum. 4. trabzanın üzerine battım. İkisini çektim, bir ilmeğimi bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yere batıyorum. İkisini çektim, birini bıraktım. Tekrar yapıyorum. Aynını, şimdi tığım üzerinde 4 ilmeğim var. Hepsini bir kapattım. 2 tane zincir çekip tekrar tığın başına bir doladım ve aynı işlemi tekrar yapıyorum 3 kez. Evet, bu şekilde ve hepsini kapatıyorum bu şekilde. Kapattıktan sonra tığın başını bir tane doladım. 1 2 tane atladım. 3. zincirin üzerine batıp ikili bir trabzanla yükselttim. Bir zincir çekip 1 2 ve 3 tane zincir çekip döneceğim. Şimdi ilk sıramız bu şekilde arkadaşlar, modelimizin kurulumu. Şimdi döndüm. İkinci sıramda da aynı işlemi yapacağım. Tığın başına bir tane doladım. Hatta şurada 3 değil, şöyle 4 tane çekelim. Kenar kısmı toparlama yapmasın. Tığın başına bir tane doluyorum. Buradaki yuvamın içerisine girdim. 2 ilmeğimi çektim. Bakın, birini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Battım. İkisini çektim. Birini bıraktım. Tığın başını bir doladım. Battım. Bu şekilde ve hepsini birlikte kapattım. Şimdi kapattıktan sonra arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar yapıyorum aynından. Aynı yuvamın içerisine. Evet. Şimdi kapattım. 2 tane zincir çektim. Tığın başına bir tane doladım. Aradaki 6 tane olan trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Yine yuvamın içerisine geldim. Bakın, bu şekilde hepsini bir kapattım ve 2 tane zincir çektim. Tekrar tığın başını doladım aynı yere. Bakın, hepsini bir kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi bakın, şu son kısmını birlikte yapalım istedim. Tığın başını bir tane doluyorum. Yine buraya batıyorum yuvam içerisine. İkisini bir kapattım. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başını bir doladım. Yine ikisini alıyorum. Bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Bu şekilde sonra hepsini bir kapattım. Arada 2 zincir çektim. Tekrar yapıyorum aynından. Hepsini bir kapattım. Şimdi kapattıktan sonra kenar kısmı düz çıkması için tığın başını bir tane doladım. Hemen buradaki, bakın, kenar zincirimin trabzanın üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi bu sırada artık modelimizi kuracağız. Şimdi hemen şu yanındaki, bu aradaki şu boşluktan bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu 3 trabzanı bir kapatmıştık. Hemen bunun tepesinde şurada minik bir yuvam var. Buraya batıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yuvamın içerisine girdim. 1 ve 2 sık iğne buraya yaptım. Daha sonra bu yine üçünü bir kapattığım yer var. Buraya da bir sık iğne yaptım. Arada 2 tane zincirim var. Bu 2 zincirimin üzerine 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra geldim. Şu ilk trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım ve tığın başını 3 kez doladım. Tığın başını 3 defa doluyorum. 6. trabzanımın üzerine battım. 2 2 ve 2 olmak üzere üçlü bir trabzan yaptım. Bu 2 taneyi kapatmıyorum. Tığımın üzerinde kalıyor. Burada bir tane zincir çekip burayı sabitliyorum açılmaması için. Şimdi bu şekilde sabitledikten sonra bu 2'yi saymıyorum. Şu şekilde parmağımla tutuyorum. Alt boşluğundan girdim. Tıpkı fıstık oyası yapan arkadaşlarım bilirler. Fıstık yapar gibi. Bakın, buradan bir ilmek aldım. Zincir çektim.
hafiften serbest bırakıyorum. 1. Bunu 1 kabul ediyorum. Şu baştaki 2'yi hiç saymıyorum. Şimdi devam ediyorum. Aynı işlemi yaparak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 10 tane yaptım bu şekilde. 11.yi yine trabzanımın üzerine batıyorum, tepesine. Ve bu şekilde 11.yi yaptım. Şimdi 11 tane yaptım. Başta da vardı 2. Onları saymadım ama onlardan sonra toplam 11 oldu. Onlarla 13 tane ilmeğim oldu tığım üzerinde. Tıpkı Tunus işi tekniğinde yaptığımız işlem gibi her birini 2 çıkartıyorum. Bakın en baştan itibaren hep 2. Bu şekilde ilmeklerimi tığın başına alıyorum. İkisini çıkarıyorum. Tığın başına alıyorum. 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde hepsini 2 çıkartıyorum. Tığımın üzerinde bir ilmek kalıncaya kadar. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu yaptım. Bunu şu şekilde elimle yatırıyorum. Bu arada şurayı hemen göstereyim. Bakın şu trabzanıma batıyorum. Bir de şurada minik bir ilmek görünüyor arkadaşlar. Buna da batıyorum şu şekilde. Ve buraya hemen bir sık iğne yaptım. Sonra diğer trabzanlarıma yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tane yaptım. 6.ya da yine arkadaşlar aynı şekilde buradaki trabzanıma ve hemen şu kısmına bu şekilde battım. Toplam 6 tane sık iğnemi yapmış oldum. Sonra şu arada 2 zincirim vardı. Onun üzerine yine 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra üçünü bir kapatmıştık. Onun tepesine yapıyorum bir sık iğne. Şu aradaki 2 zincirimin üzerine geldim. 2 tane sık iğne buraya yaptım. Bir tanesini buraya yapıyorum. Zincirimin üzerine yapıyorum 2 tane sık iğne. Daha sonra buradaki trabzanlarımın tepesine bakın buraya batıyorum. Birinci trabzanıma bir sık iğnemi yaptım. Tığın başını 3 defa doladım ve 6. trabzanımın üzerine battım. 2, 2 ve 2 olmak üzere üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincirle burayı kilitlemiş oluyorum bu şekilde. Alt boşluğundan girdim, ilmek aldım, zincir çekip hafif uzattım. Alt boşluğundan giriyorum, ilmek alıp zincir çekip uzatıyorum. 2. Alt boşluğundan girdim, ilmek aldım, zincir çektim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra şimdi 11.yi şuradaki son trabzanın üzerine batıyorum ve 11.yi yaptım. Şimdi bunları bakın ikişer böyle 2 2 olacak şekilde çıkartıyorum. İkişer. Hepsini 2 çıkarıyorum. Evet. Hepsini ikişer çıkardıktan sonra bakın buradaki en baştaki yani birinci trabzanımla şuradaki tek hemen belirgin duran birinci ilmeğime batıp sık iğnemi yaptım. Birinci trabzanın üzerine sık iğne yapmış oldum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanıma da yine aynı şekilde öndeki bakın şöyle göstereyim, bu ilmekle birlikte batıp sık iğnemi yaptım. Şimdi şu aradaki 2 zincirimin üzerine yine 1 ve 2 tane sık iğne yaptım. Daha sonra geldim, burada birinci üçünü bir kapatmıştık, bir tane yuva oluşuyor. Onun tepesine bir sık iğne, aradaki 1 ve 2 zincirimin üzerine bir sık iğne yaptım. Bir tane bu tepeye sık iğne yapıyorum. Hemen şu arasına bir sık iğne yaptım. Bir tane de kenar trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum.
1, 2, 3 zincir çekip döneceğim. Bakın modelim ortaya çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli bir model oluyor. Şimdi bundan sonrası hep 2 sıradan oluşuyor. Bu sıramda tığın başına şöyle 3 zincir çekmiştim. Bir tane daha yapıyorum. Bu dönüşte 4 zincir çekelim arkadaşlar. Tığın başına bir tane doladım. Bakın direkt bu yuvamın içerisine girdim. 2 ilmeğimi çektim, bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başına bir doladım. Yuvam içerisine girdim. 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım. Tığın başını bir doladım, battım. İkisini çektim, birini bıraktım. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde kapattıktan sonra 2 tane zincir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Yine aynı yuvamın içerisine battım. İkisini çektim, birini bıraktım. Tığın başında oluyorum. İkisini çekip birini bıraktım. Bu şekilde 3 kez yaptım ve tığım üzerindeki 4 ilmeğin hepsini birlikte kapattım. Şimdi kapattıktan sonra burada 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Hemen şu trabzanlarımın hizasından, yeri belli zaten. Bakın buradan başlıyorum. İkisini bir çektim. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak 6 tane trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6. Şimdi 6 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Bu yuvamın içerisine battım. İkisini çektim, birini bıraktım yine. Aynı işlemi yapıyorum. İkisini çektim, birini bıraktım. Yuvam içerisine girdim. 2 ilmeğimi çektim, birini bıraktım ve hepsini birlikte kapattım. Şimdi hepsini bir kapattım. Bu şekilde sabitliyorum. Sabitledikten sonra 2 zincir çekiyorum. Tığın başını tekrar doladım. Yine yapıyorum aynını. Evet, şimdi hepsini bir kapatıp sabitledim ve 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Buradan bakın ilk trabzanın üzerinden başlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Yuvamın içerisine girdim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Hepsini bir kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar yapıyorum aynını. Hepsini bir kapattım. Şimdi kapattıktan sonra arkadaşlar tığın başını bir tane doluyorum. Kenar kısmı düzgün çıkması için hemen şuraya batıyorum. İkisini bir çektim ve bir tane zincir çekip döneceğim. Şimdi bundan sonrası hep tekrarlayarak devam ediyor. 2 sıradan oluşuyor. Yine örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Sık iğneli kısmı yapacağım. Yani model kurduğumuz sıranın aynını yapacağız yine. Hemen şu ara boşluğuna gelip bir tane sık iğne yaptım. Bir tane bu üçünü bir toplamıştık. Bunun tepesinde minik bir yuva oluşuyor. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yuvamın içerisine iki tane sık iğne yaptım. Bir tane yine tepesine bir sık iğne yaptım. Hemen şu 2 zincirin üzerine sık iğnemi yaptım 2 tane. Şimdi trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım ve tığın başına 1 2 ve 3 kez doluyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane doladıktan sonra 6. trabzanıma batıyorum. 2 2 ve 2 olmak üzere 3 defa da çektim. Bir zincirle sabitledim. Şimdi bu 2 taneyi saymıyorum. Alt boşluğundan girdim. Bir ilmek aldım. Zincir çektim. Hafif serbest bıraktım. 1. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane yaptım. 11.yi trabzanın tepesine yaptım. Aynı şekilde şimdi ilk baştan başlıyorum. 2, 2 şeklinde çıkarıyorum. Hepsini ikişer ikişer olmak üzere çıkararak sıramın başına kadar devam ediyorum. Evet, hepsini 2 2 çıkardım. Şuradan ilk trabzanımdan giriyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine bir tane olmak üzere. Evet, bakın 5 oldu. 6. trabzanıma öndeki şu ilk ilmeğimle 1 batıyorum ki havaya kalkmasın. Hani böyle açılma yapmasın, yukarı kalkmasın, böyle aşağı doğru dursun diye. Bu şekilde yaptıktan sonra aradaki 2 tane zincirim üzerine yine 2 sık iğne. Buraya 1 sık iğne. Yuvamın içerisine 1, 2 tane sık iğne yaptım. Buraya da 1 sık iğne. Zincirimin üzerine 2 tane sık iğne yaptım ve trabzanın üzerine bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi trabzanın üzerine bir sık iğne yaptıktan sonra yine tığın başını 3 defa doladım. İlk başta, yani şöyle 6. trabzanımın diyeyim, en sondaki trabzanın üzerine batıyorum. 2, 2 ve 2 olmak üzere üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Alt boşluğundan girdim. Bir zincir çekip serbest bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 10 tane yaptım. 11.yi en sondaki trabzanın üzerinden alıp aynı şekilde yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bunları ikişer ikişer çıkarıyorum. Tığım üzerinde bir ilmeğim kalıncaya kadar. Evet, hepsini bu şekilde çıkardıktan sonra bakın, hem bu trabzanıma hem de şurada görünen ilmeğime ikisine birlikte sık iğnemi yaptım. Sırayla 2, 3, 4, 5, bir de buraya yaptım 6. 6 tane sık iğnemi, 6.yı da yine öndeki ilk ilmeğimle 1 alarak yapıyorum. Zincirimin üzerine yaptım 2 sık iğne. Bir tane bu üçünü topladığımızın tepesinde oluşan bir minik yuvam var. Oraya 1, 2 tane yuvamın içerisine, bir tane buraya, bir buraya, bir de kenar trabzanın üzerine yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip döneceğim. Bakın, modelim ortaya çıktı. Ben burada size 2 model üzerinden anlattım. Biraz daha büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size hemen nasıl durduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın. Modelim bu şekilde. Büyümüş hali çok daha güzel durdu. Arka yüzü bu şekilde. Evet, hem çok gösterişli hem çok farklı bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz kalp bırakmayı, beğeniyi unutmayın. Bu şekilde bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olarak, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.